Steroid almanın bir sonucu olarak gerçekten şişmiş olan sayısız insan var ama bunun yanında dünya üzerinde gerçekten doğal kalmış sadece birkaç doğal vücut geliştiricisi var. Eğer başarabilir, doğal olarak kalabilirseniz anabolik steroidlerin yardımıyla hedeflerinize ulaşmaktan çok daha büyük bir başarıdır bu. Doğal vücut geliştirme zor bir yoldur. Bu nedenle vücut geliştirme prosedüründe olan bütün noktalara çok özen gösterip yapılması gereken bütün adımları tek tek ve eksiksiz yapmak gerekir. Bu videoda sizlere doğal yolla vücut geliştirmek isteyen bütün bireylerin hedeflerine ulaşmalarında onlara yardım edecek ve belki de hedefe giden yolu biraz daha kısaltabilecek 5 vücut geliştirme takviyesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Etkileyici bir vücut oluşturmak için doğal vücut geliştirme takviyeleri %100 gerekli değildir. Bu genetik, eğitim veya diyet yoluyla yapılabilir. Bununla birlikte güçlü doğal takviyeler almak kişinin kas geliştirme potansiyelini artırır. Çok kısa bir intro sonrası buradayım arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bu haftaki konum özellikle vücut geliştirme olayını kafaya koymuş ama bunun yanında tamamen doğal kalmak isteyen bütün bireylerin işine yarayacağını düşündüğüm bir konu arkadaşlar. Aslında sadece doğal kalmak isteyen bireyler değil, aynı zamanda steroidleri kullanıp daha fazla büyümenin yolunu açan bütün bireyleri ilgilendiren bir video diyebiliriz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hem beni çok memnun edersiniz hem de vücut geliştirme adına bilgisiz kalmazsınız. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden bana ulaşın ve bu videoya özel bütün ek takviyelerde %10 indirimden yararlanın arkadaşlar. Sadece ama sadece Instagram takipçilerime özel. Bu videoda yarıştığım dönemde bana gerçekten bir şeyler kazandıran takviyeleri tavsiye ederken kazandırmayanları da sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım deneyimlerim sizlerin bir şeyler öğrenmenize yardımcı olur ve paranızın karşılığını daha fazla almanızı sağlar. Bir diğer önemli tavsiyem sizlere arkadaşlar, takviyeler sadece diyetinizi tamamlayıcı olmalıdır. Eğer diyetleriniz yeteri kadar iyi değilse bu durum bazı takviyelerin etkilerini ortaya çıkarmaz bile. Mesela birey kilo vermek için güçlü bir yağ yakıcı aldığı halde aşırı yemeye devam ediyor veya kardiyo seanslarını atlıyorsa sonuç onlar için pek memnun edici olmayabilir arkadaşlar. Takviyeler vücudunuzu bir gecede değiştirebilecek sihirli haplar değildir. Ancak sıkı bir antrenman veya sıkı bir diyetle birleştirildiğinde fiziğinizi bir sonraki seviyeye ulaştırabilirler arkadaşlar. Bu nedenle maksimum kazanç için diyetiniz ve antrenmanınız bir numaralı odak noktanız olmalıdır. Hadi şimdi bu takviyelere bir bakalım. Testosteron artırıcılar. Tecrübelerime göre testosteron güçlendiriciler piyasadaki en güçlü doğal vücut geliştirme takviyeleridir. Bazıları testo güçlendiricilerinin saçma olduğunu düşünürken diğerleri inanılmaz derecede iyi çalıştığını düşünüyorlar. Kişilerin testosteron güçlendiricilere nasıl tepki verdiği genellikle genetiktir. Şahsen birkaç testosteron güçlendirici denedim ve bazılarında steroid benzeri kazanımlar yaşadım diyebilirim. Bu takviyeleri kullandığım zamanlarda gücümde inanılmaz bir artışın yanı sıra kaslarımda da gözle görülür bir gelişme sağladı arkadaşlar. Sadece 4 haftada ortalama 6 ila 8 kilogram arası kas kazandığımı rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki neredeyse kısa zaman içinde anabolik steroidlere eşdeğer bir sonuçtur. Ama tabii bunun yanında bazı yan etkileri de yaşamadım değil ki hemen size söyleyeyim hangi yan etkileri yaşadım. Kalp atışında hızlı bir artış, uykusuzluk, biraz da düşük motivasyon ve isteksizlik yaşadım bu ilaçları aldığım zamanlarda. Tabii piyasada birçok ürün var ama benim kullandığım Testogen adlı bir takviyeydi. Tabii bu takviye Türkiye'de var mıdır yok mudur bilemem. Ama aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Peki testosteron güçlendiriciler nasıl çalışır? Testosteron kas gücünden ve büyüklüğünden sorumlu olan erkeklik hormonudur. Bir erkek doğal olarak ne kadar serbest testosteron üretirse o kadar fazla kas kütlesine sahip olacaktır. Dişilerde de testosteron bulunur ancak daha küçük miktarlarda. Bu nedenle erkeklere göre doğal olarak zayıf ve daha az kaslıdırlar. Şaşırtıcı genetiğe sahip olan vücut geliştiriciler genellikle daha yüksek serbest testosteron seviyelerine sahiptir. Bu özellikle beyaz tenli erkeklere kıyasla %13 ile %21 daha yüksek serbest testosteron seviyelerine sahip olan siyahi erkeklerde söz konusudur arkadaşlar. Anabolik steroidler esasen serbest testosteronun doğal olmayan yüksek seviyelere fırlatan yapay testosteron formlarıdır. Vücut daha sonra buna doğal testosteron üretimini kapatarak tepki verir. Düşük testosterona ve potansiyel kısırlığa neden olur. Testosteron güçlendiriciler doğanın içinde bulunan bileşenlerden oluşur arkadaşlar.
Bu nedenle laboratuvarda yapılan yapay testosteron değildir. Bu takviyelerin alımı ile birlikte vücutta benzer bir süreç meydana gelir ve sonuç hala etkili bir şekilde aynıdır. Peki nedir bu sonuç? Serbest testosteronda bir artış. Genel olarak testosteron güçlendiricilerin etkileri anabolik steroidlere kıyasla hafiftir. Ancak bazı çalışmalar doğal bitkilerden bile çarpıcı sonuçlar göstermiştir arkadaşlar. En dikkate değer testosteron artırıcı bileşenlerden bazıları şunlardır: bor, D-aspartik asit, tribulus terrestris, ZMA. Kreatin şüphesiz en iyi doğal vücut geliştirme takviyelerinden biridir. Kreatin monohidrat kas hücrelerinin içinde doğal olarak bulunan bir amino asittir. Ayrıca tavuk ve biftek gibi belirli gıdalarda küçük miktarlarda bulunur. Küçük miktarlarda kreatinin kas gücü veya boyutu üzerinde gözle görülür önemli bir etkisi olduğu düşünülmemektedir. Bununla birlikte daha yüksek dozlarda yani ek formda alındığında çok etkilidir. Doğal vücut geliştiricilerde kreatinin tek başına antrenmana kıyasla 2 kat güç ve kas kazanımı sağladığı görülmüştür arkadaşlar. Bu arada yukarıdaki linke tıklayarak önceden kreatin için çektiğim videoyu da izleyebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Peki kreatin nasıl çalışır? Kreatin monohidrat toz halinde alınan kreatinin en popüler şeklidir. Genellikle şekerli bir içecekle karıştırılır. Bu da daha iyi bir emilim için. Bu da kasların amino asitle doymasına neden olur arkadaşlar. Sonuç olarak vücut çok daha fazla su tutar ve bunların bir kısmı hücre içi sıvı olarak kasların içine kayar. Bir enerji molekülü olan ATP'nin üretimi de artar. Kas gücü ve dayanıklılığının artmasına da neden olur arkadaşlar. Bir kişinin kreatin almayı bıraktığında kasların içindeki bu su ağırlığını kaybeder. Bununla birlikte kreatinin etkili bir şekilde kasları şok etmesi yani kullanıcıların daha fazla ağırlık kaldırmasına ve daha fazla tekrar yapmasına olanak sağlaması nedeniyle kas kazanımlarının kalıcı olması muhtemeldir. Kreatin ayrıca günde 25 gramlık bir yükleme dozundan sonraki ilk 7 gün içinde DHT'yi %56 arttırma yeteneğine sahiptir. DHT'nin testosterondan 10 kat daha güçlü olmasıyla bu kas geliştirme ortamı yaratmaya çalışırken yükseltilmesi gereken güçlü bir hormondur arkadaşlar. Kreatinin ayrıca kas büyümesini önleyen bir protein olan miyostatini inhibe ettiği gözlemlenmiştir arkadaşlar. Miyostatin seviyeleri düştüğünde kas büyümesi meydana gelir. Dünyanın en kaslı vücut geliştiricilerinden bazıları acayip boyutlarını açıklayan miyostatin eksikliğiyle doğarlar arkadaşlar. Yapılan bir kreatin deneyinde deneyimli ağırlık eğitmenleri 6 haftalık bir süre boyunca 2,6 kilogram kas kazanmıştır. Maksimum güçte de önemli ölçüde artış sağlanmıştır arkadaşlar bu yapılan deneyde. Kreatin ayrıca su tutması ile beraber başlangıçtaki ağırlık artışına rağmen güçlü bir yağ yakıcı gibi görülmektedir arkadaşlar. Araştırmalar kullanıcılarda ortalama %3 vücut yağı kaybı olduğunu gözlemlemiştir arkadaşlar. Bu daha yoğun antrenmanlara DHT'de de bir artışa ve miyostatin bloke edici etkisine bağlanabilir arkadaşlar. Peki kreatinin yan etkileri nelerdir? Çok kısa bir şekilde bakacak olursak araştırmalar kreatinin sağlıklı bireylerde güvenli olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bazı kreatin kullanıcıları bu takviyeyi kullandıktan sonra kızarık cilt, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi yüksek tansiyon semptomlarını bildirmiştir arkadaşlar. Kreatin ve kan basıncı arasında şu anda bir bağlantı olmamasına rağmen bir bağlantı olma olasılığı var olabilir. Bunun nedeni kreatinin artan su tutma özelliğidir. Bu nedenle kan akışındaki daha yüksek su seviyeleriyle kan viskozitesinin artması muhtemeldir. Kan viskoz hale geldiğinde vücutta dolaşımı giderek zorlaşır, kalbin daha sert atmasına ve bu nedenle de kan basıncının yükselmesine neden olur. Kreatin böbrek sorunları olan kişiler için önerilmez. Yüksek tansiyon böbrek yetmezliğinin 2 numaralı nedenidir arkadaşlar. Bu nedenle sizlere kreatin almadan veya alırken dikkatli olmanızı öneririm. Mümkünse doktorunuza düzenli kontroller yaptırın arkadaşlar. Peki kreatin nasıl alınır? Kreatin alırken tipik bir protokol, bir yükleme ve normal aşama kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir yükleme aşaması kasların kreatin ile hızlı doyurmak için daha yüksek bir doz gerektirir. Ardından bir idame dozu bu etkiyi döngünün geri kalanı için sürdürür arkadaşlar. Günde 20 ile 25 gram 5-7 gün süren tipik bir yükleme dozudur. Ardından 5 gram kreatin 3 ila 4 hafta daha tüketilir arkadaşlar. Ayrıca insülin seviyelerini yükseltmek için kreatininizi şekerli bir içecekle karıştırmanız önerilir arkadaşlar. Bu emilimi artırır ve kreatini kas hücrelerinin içine daha hızlı taşır. Şahsen benim en sevdiğim kombinasyon kreatin ve vişne suyudur. Yağ yakıcılar birkaç farklı doğal yağ yakıcı türü vardır arkadaşlar. Nedir bunlar? CLA, uyarıcı karışımlar, ahududu ketonlar, T3 takviyeleri ve kafein. Kafein veya uyarıcı bazlı yağ yakıcılar metabolizmanızı hızlandırarak vücudun her gün daha fazla kalori yakmasını sağlayabilir. Kafein veya diğer doğal uyarıcılar
içeren yağ yakıcılar merkez sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkileri nedeniyle düşük ruh hali, kaygı veya uykusuzluğa neden olabilir. Bu tür olumsuz etkiler sadece uyarıcılara duyarlı bireyler için geçerli olabilir. T3 yağ yakıcılar benim ikinci tavsiyemdir ve uyarıcı bazı yağ yakıcılardan farklı çalışırlar. Sitomel olarak da bilinen T3, hipotiroidizmi tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu, tiroid aktivitesinin düşük olduğu ve düşük kalori tüketseler bile bireylerde yağ depolanmasına neden olduğu bir hastalıktır arkadaşlar. T3 seviyeleri yükseldiğinde lipoliz artar ve yağ depolarının uyarılması artar arkadaşlar. Vücut geliştiriciler genellikle bir yarışmadan önce diğer yağ yakan steroidlerle ve mesela anavar gibi birlikte T3 alırlar. Bu yağ kaybını artırır ve daha da parçalanmalarına yardımcı olur arkadaşlar. Bu nedenle T3 yağ kaybı için çok güçlü bir hormondur. Sitomel düşük T3 seviyelerinden muzdarip hastalara reçete edilen bir ilaçtır. T3 doğal bir takviye değildir. Bununla birlikte vücutta aynı yağ yakma etkilerini taklit eden doğal T3 takviyeleri vardır. T3 seviyeleri kesim sırasında doğal olarak düşer ve diyet uzadıkça yağ kaybetmeyi giderek zorlaştırır. Bununla birlikte T3 takviyelerinin eklenmesiyle bu potansiyel olarak bir etkiye tersini çevirebilir arkadaşlar. Ayrıca daha yüksek T3 seviyelerinin kas koruyucu etkileri olduğunu da gösteren deneyler vardır. T3 seviyelerini artırabilecek iki doğal içerik şunlardır arkadaşlar. Sakız, gugul özü ve L-tirozin. Hindistan'da bir ağaç olan gum gugul T4'ün T3'e dönüşümünü arttırdığını göstermiştir arkadaşlar. Bunun iyot emilimini artırması nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. İyot eksiklikleri hipotiroidizmle ilişkilidir. Araştırmalar doğal bir amino asit olan L-tirozindeki eksikliklerin hipotiroidizmin suçlusu olduğu göstermiştir arkadaşlar. L-tirozin vücutta T3 üretiminde kilit bir rol oynar. Bu nedenle teorik olarak bu amino asidin daha yüksek seviyeleri yağ kaybını da artırabilir arkadaşlar. T3 ile ilgili yaptığım video yukarıdaki linkte arkadaşlar. Dileyenler bu videodan sonra onu da izleyebilirler. İnsan büyüme hormonu HGH genellikle kas eklemek ve yağ yakmak isteyen vücut geliştiriciler tarafından ekstrojen formunda alınırlar. Doğal takviye üreticileri FDA onaylı bileşenlerle bu tür etkileri taklit etmeye çalışıyorlar. HGH seviyelerini yükselttiği kanıtlanmış birkaç doğal bileşen vardır arkadaşlar. Gerçek yaşam ortamlarında doğal HGH takviyeleri gözle görülür bir kas kazanımı sağlamaz. Ancak yağ kaybını hızlandırabilirler. Büyüme hormonunu artırmak için en iyi takviyelerden biri GABA'dır. Araştırmacılar GABA'nın günde 2 gram alındığında HGH seviyelerini %400'e kadar arttırabildiğini göstermiştir arkadaşlar. GABA'nın daha derin, daha dinlendirici uykuyu teşvik ederek HGH'yi arttığı düşünülmektedir arkadaşlar. HGH'nin %75'i gece boyunca hipofiz bezi aracılığıyla salgılanır. Bu nedenle uyku kalitesinin artması bu hormonun yükselmesinin nedeni olabilir arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim doğal takviyelerinde HGH'yi arttırdığı gözlemlenmiştir. Beta-alanin, glutamin, L-ornitin, kadife fasulyesi. Kilo aldırıcılar. Bazen ektomorfların büyümek için yemeleri gerekir. Yüksek kalorili diyetler son derece anaboliktir. Bununla birlikte bazen büyümek için yeterli kaloriyi tüketmek zordur. Bunun nedeni sağlıklı yiyeceklerin genellikle sizi tok hissetmenize ve iştahınızı kesmesine neden olmasıdır. Bu nedenle kalorilerinizi artırmak için abur cuburlara yönelmek yerine bir kilo aldırıcı takviyesi satın almak gayet iyi bir alternatiftir. 2017 yılında Biotech gibi firmaların ürünlerini kullandım ve günde 6000 kaloriden fazla kalori alarak hayatımın en iyi kazanımlarından bazılarını elde ettim arkadaşlar. Diğer takviyelere bakacak olursak diğer birçok takviyeyi denedim. Örneğin whey proteini, kazein proteini, BCA'ları, No2, pre-workoutlar, glutamin, omega 3'ler. Bununla birlikte bu takviyelerin hiçbiri fiziğimde gözle görülür bir etki yapmadı. Peynir altı suyu proteini ve BCA'lar. Şimdi söyleyeceklerim belki birçok supplement satıcısını memnun etmeyecek ki bu kişiler arasında ben de varım arkadaşlar. Ama sadece satış yapacağım diye bazı gerçekleri de gizlemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabi burada bir şey de belirtmek isterim arkadaşlar. Ben kendi üzerimde denediğim ve sonucunu gördüğüm testlerden bahsediyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum veya gözlemlerimi söylüyorum. Bunlara katılırsınız, katılmazsınız. Orası sizin bileceğiniz bir şey. 2016 yılında ve 2017 yılının başında her gün günün çeşitli zamanlarında whey protein ve kazein protein karışımlarını içerek günde yaklaşık 200 gram protein tüketiyordum arkadaşlar.
Sonra bir ara tüm protein karışımlarını diyetimden çıkardım ve bu geçen süre içerisinde protein tozları aldığım ve almadığım zamanlar arasında fark hiçbir şekilde görmedim. Aynı şeyi BCA'lar için de yaptım arkadaşlar ve aynı sonuçlarla karşılaştım. Bu nedenle kişisel deneyimlerimden dolayı bence protein takviyeleri ve BCA'ların aşırı derecede abartıldığını düşünüyorum. Kişisel antrenörler ve diğer insanlar ve özellikle bu tür ek takviye satıcıları ki bunlara ben de dahilim, size protein karışımlarını ve BCA'ların doğal bir vücut geliştirici olarak kazanç elde etmek için gerekli olduğunu söyleyebilirler. Ancak benim size tavsiyem bu takviyeleri sizin kendiniz test etmeniz ve bir fark yaratıp yaratmadığını kendiniz görmeniz olacaktır. Bence sonuçlara şaşıracaksınız arkadaşlar. Hemen bir dipnot vereyim burada. Whey proteini son 50 yılda vücut geliştiriciler arasında popüler olmuştur. Bu zamandan önce bugüne kadarki en iyi fiziklerden bazıları bu tür protein tozları olmadan şekilleniyordu arkadaşlar. Whey ve kazein tozu takviyelerini kullanmayan bazı efsanevi isimler şunlardı: Rick Park ve Steve Reeves. No2 takviyeler, No2 takviyeleri daha büyük pompalara yardımcı olabileceğinden motivasyon için biraz iyidir. Bu nedenle oldukça heyecan verici bir takviyedir. Ancak ilave kas veya yağ kaybı açısından düzenli olarak kazandığınız parayı onlara harcamanıza garanti edecek kadar kas büyümesi üretmiyorlar arkadaşlar. Pre-workoutlar, antrenmanlarınızın yoğunluğunu artırmaya veya yorgun olduğunuz günlerde bir güç patlaması istiyorsanız pre-workoutlar sizlere yardımcı olacaktır. Bununla birlikte vücudunuz sürekli alacağınız pre-workoutlara tolerans geliştirebileceğinden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdırlar. Uzun vadede ve sıklıkla kullanıldığında antrenman yapabilmek için güçlü uyarıcılara bağımlı hale gelebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca pre-workoutlar çeşitli yan etkilere neden olabilir. Örneğin artan kan basıncı, uykusuzluk ve kaygı. Bu sinir sistemi ve adrenalin çıkışı üzerindeki güçlü etkilerinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Omega 3'ler sağlığa katkıda bulunabilecekleri için omega 3 kapsüllerini vücut için takviye olarak almakta yanlış bir şey yoktur. Bununla birlikte aslında bu videonun konusu olan doğal yolla kas kazanımlarını sağlayacak ek takviyeler sınıfına sokmak pek doğru olmaz bu takviyeyi ama yine de sağlığımız için iyi bir seçenektir. Bütün bu işlediğim konuya bir özet geçecek olursam arkadaşlar, 13 yıl önce ağırlık kaldırmaya başladığından beri doğal vücut geliştirme takviyelerine belki binlerce euro harcadı. Şirketler ürünlerinin gününün belirli saatlerinde ya da antrenman öncesi veya sonrasında anabolik etki penceresinin çok önemli olduğuna kitleleri ikna etmelerine rağmen birçoğu bende çok az fark yarattı veya hiç fark yaratmadı. Ancak benim deneyimlerim sonucunda bana iyi sonuçlar veren birkaç takviye var. Özellikle kazanımlarımı tamamen yeni bir seviyeye taşıyan ve bana steroid benzeri sonuçlar veren testosteron güçlendiriciler. İnsanların hangi takviyelere nasıl yanıt verdiği genellikle genetiktir. Farklı iki kişi aynı takviyeyi aldığı halde biri önemli ölçüde büyüme gösterirken diğeri aynı kalır. Bu nedenle takviyelerin sizin için iyi olduğunu ya da sizde işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını görmek için bu videoda listelediğim farklı takviyeleri test etmenizi kesinlikle öneririm arkadaşlar. Bununla birlikte antrenmanlarınız yeterli yoğunluktan yoksunsa veya diyetiniz sizin aldığınız ya da alacağınız ek takviyeler için yeteri kadar iyi değilse doğal vücut geliştirme takviyeleri sizlerde mucizeler yaratmayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yine bir videomun sonuna geldim. Umarım bu videomdan da diğerleri gibi memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki siz de tıpkı diğer 3400 takipçim gibi videolarımdan bir şeyler öğrenip sağda solda bilgi kirliliğine maruz kalmayın. Hepinize her şeyden önce sağlık, sonrasında bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.